Kuveyt Türk sunar. Bir toplumu anlamak için bir süre onlarla yaşamak, aynı dili konuşmak ve evlerine misafir olmak önemlidir. Bu süre bize birbirlerine nasıl davrandıklarından, kendilerinden olmayanla kurdukları iletişime kadar pek çok şeyi gösterir. Bugün Şef Kevser Çelikel, bizi 6 senedir yılın belli dönemlerini geçirdiği Kızımkazi köyündeki Rahma Halit'in evine götürüyor. Genç yaşına rağmen köydekiler ona Mama Rahma diye sesleniyor. Bunun sebebi evinin kapısının her gelene sonuna kadar açık olması. Kalbimizin attığı yerdeyiz Kızımkazi'de. Çünkü buraya her geldiğimde adeta kendi evimdeymiş gibi hissettiğim bir yer. Rahman'ın gönlü o kadar geniş ki o gönülde ve o evde herkese yer var. Zaten arka tarafı da görüyorsunuz. Bir sürü çocuk var. Rahma kim? Rahma benim buradaki kız kardeşim. Rahman'ın 3 tane çocuğu var. Bir tanesi rahmetli oldu. Şimdi Rahma başka çocuklara da her zaman evini, kapısını açıyor. 3 tane de yetim bakıyor Rahma. Bunun dışında Rahma'nın kapısı her zaman açık, herkese açık. Eğer olur da bir gün yolunuz buralara düşerse hiç çekinmeden Rahma'nın evine misafir olarak gelebilirsiniz. Rahma hayatta tek başına, gülerek, İnsanları evini açarak, her şeyini paylaşarak hayata devam ediyor. Sanki her şeyi çok mükemmelmiş gibi ama bence gerçekten ona göre mükemmel. Biz dışarıdan baktığımızda hayatında pek çok eksik görsek de o güler yüzüyle hayatındaki bütün eksikleri tamamlıyor gerçekten. Bir de Hamis var. Hamis de şu anda Miyaka Sasa Shamaliza Kuminatano Shamaliza skuli. Bado Imtihani lini? Mtihani alikuwepo, ameondoka Jumapili. Jumapili imtihani. Mpaka skuli ikifungwa anarudi tena. Burada da çocukların okullarda değişik sınavlara giriyorlar. Onlardan bir tanesine hazırlanıyor Hamis. Hamis bir arkadaşının evladı. Burada dediğim gibi çok eşlik yaygın. Rahma'nın eşi onu terk edince Rahma tek başına hayata böyle sıkı sıkıya tutunup mücadele edip çalışmaya devam ediyor. Evini herkese açıyor. Şey diyebiliriz aslında Rahman'ın evi için bir han gibi. Gelenin geçenin uğradığı, başı sıkışanın uğradığı. Mesela bir aileyi misafir ediyor şu anda. Bir karı koca, 3 tane çocukları var, eş öğretmen. Evleri olmadığı için şu anda Rahman'ın evinde misafir kalıyor. Klasiku misafir. Nuyum bayako. Klasiku. Misafir. Yeah.
Mama Rahman'ın evi, Afrika'nın bir yaşam biçimi haline gelen Ubuntu felsefesinin güzel bir örneği. Bu felsefenin temelinde hem kendine hem başkalarına saygı var. Şöyle demiş oluyorlar: benim insanlığım seninkiyle iç içe girmiş, karışmış, birbirinden asla ayrılamaz. Aslında Rahma dahil köydeki kimse bu kelimeyi günlük hayatında kullanmıyor. Sorduğumuzda ise anlamını bilmiyorlar. Fakat hemen her evde bir yetime bakılıyor olması, bu kavramın kültürel olarak yaşatıldığının en güzel kanıtı. Rahma her zaman olduğu gibi beni kolumdan tuttuğu gibi gel köye gidelim bakalım neler göreceğiz köyde dedi. Ama ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Benim Rahma'dan öğrendiğim çok güzel bir şey var. Cömertliğin maddiyatla olmadığı, o kadar gönlü geniş, o kadar harika bir insan ki. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Rahma. No. Unajua Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu? Unajua? Sijui Ubuntu. Ubuntu? Sijui. Ubuntu? Ubuyu. Ubuntu. Sijui Ubuntu. Rahma Ubuntu'nun ne olduğunu bilmiyor ama onu her haliyle, her hareketiyle yaşayan biri. Çok seviyorum onu. Rahma benim buradaki kız kardeşim. Dadayangu sana. Kökü Güney Afrika felsefesinden gelen Ubuntu, Afrika Bantu dillerinin hemen hepsinde mevcut. İnsan anlamına gelen Bantu kelimesiyle aynı kökten geliyor. Afrika'nın farklı ülkelerinde Utu, Muntu, Umuntu şeklinde de kullanılıyor. Bu kavram her zaman bir arada yaşamanın, yakın bağlar kurmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini ifade ediyor. Zanzibar aile yapısına göre bir erkek yasal olarak ikinci evlilik yapabiliyor. Çocukların ihtiyaçları ise genelde kadınlar tarafından karşılanıyor. Kızımkazi köyünde yetim çocuklara evlerini açan kadınlar, gelecek nesillere Ubuntu felsefesini kendilerine öğretildiği gibi yaşatarak öğretiyor. Bu felsefe, adada yetimhane olduğunu öğrendiğimizden beri bizim için çok daha anlamlı. Bugün modern dünyanın sıkıntılarıyla baş etmek için sayısız kişisel gelişim kitabı yayımlanıyor. Her geçen gün bir yenisi yazılan bu kitaplar, doğru yanıtları bulmak için bize hep içimize bakmayı öneriyor. Fakat doğru yanıtlara sadece bu bakışla ulaşmak mümkün değil. İşte Ubuntu, daha büyük resmi görmek için dışındakilere, senden olmayana da bakmalısın diyor. Afrikalılar bu felsefeyle hem kendilerine hem de bize tek bir aileye sahip olduğumuz vurgusunu yapıyor. Irk, dil, din, renk ayrımı yapmadan herkesin varlığını kabul etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Ben senin sayende varım diyor. Yani ben, biz olduğumuz için benim. Şimdi evinde bu felsefeyi yaşatan Mama Rahman'ın bahçesinde, Anadolu'da halen çok yapılan, hemen hepimizin bildiği bir yemek pişireceğiz. Bir gün şehirde dolaşırken
bir araba yemek satıyordu. Merak ettim tabii her zaman olduğu gibi. Ne yemek sattığına baktım. Ve burada enteresan bir şey gördüm. Elime aldım. Bu ne dedim? Çok tanıdık bir şeydi benim için. İsmi biraz size tuhaf gelebilir ama bunu zikretmek zorundayım. Boka boka dedi. Aa dedim o ne? Hemen geldim Rahma'ya sordum. Sonra Rahma bana anlattı. Dedim ki bu boka boka ne Rahma dedim. Bizim keşkeğin aynısı çıkmaz mı? Aynısı tıpatıp. Hatta sadece yemeğin lezzetinin ve tadının benzemesi dışında kültürel olarak da çok benziyor. Düğünlerde yapılıyormuş. Rahma da annesinden öğrenmiş. Annesi düğünlerde bu keşkeği yapıyormuş. Sonra düşündüm. Bir an dedim ki Zanzibar'da keşkeğin ne işi var dedim. Umman Sultanlığı'na başkentlik yapmış bir yerde neden olmasın? Çünkü biliyoruz ki Arap coğrafyasında keşkeğe herise deniliyor. Aynısını Umman'da da gördüm. Umman'da da sokaklarda satılıyor. Mesela bizde öyle bir gelenek yok ama sokakta arabalarla keşkek satılıyor. Zanzibar'da da aynısını gördüm. Bütün taşlar yerine oturdu. Bereketli Hilal dediğimiz bir coğrafya var. Mardin'den başlayıp bütün böyle Arap Yarımadası'na, Filistin'e, Mısır'a kadar olan bir coğrafya. Kültürlerin geçişliliğiyle bir sürü yerde keşkeği görebiliyoruz. Bugün ne yapacağız? Rahma dedim biz geliyoruz dedim. Bizim ve ekibimiz için dedim şöyle güzel bir keşkek yapar mısın? Şimdi Rahma bize burada arkada gördüğünüz ateşte pişirmeye başladı. Ayrıca bize sürprizleri var. Rahma uzun yıllardır Türklerle birlikte çalışıyor burada. Ve bizim pek çok yemeğimizi öğrendi. Şimdi Rahma ile birlikte kalkıp boka bokanın başına gidiyoruz. Tuende boka boka. Tuende. Rahma buğdayları kazanda kaynata dursun, biz markete tavuk almaya gidelim. Bu tavuğu haşlayıp suyunu buğdayların piştiği kazana ekleyeceğiz. Birkaç saat sonra ise didiklenmiş tavuğu da kazana alıp tüm keşkek malzemelerini karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Maşallah. Tayari ha? Nimemaliza. Nimemaliza, nishamaliza. Sağ ol. Evet, boka bokamız hazır. Rahman'ın maharetli ellerinden birazdan boka boka yiyeceğiz. Ama soframız hazır olana kadar biz şöyle Rahman'ın evine bir göz atalım. Tuende. Hapa. Evet, şimdi Rahman'ın mutfağındayız. Jikoni. Hapa jikoni. Unafanya nini hapa? Ninapika sehemu ya kupikia. Sometime ninapika outside, sometime ninapika inside. Evet. Burası Ndani. mutfağı, bütün operasyon, yemek operasyonu burada dönüyor. Ama bazen dışarıda da yapıyoruz diyor. Daha güzel havalarda dışarıdaki mutfağı kullanmayı tercih ediyorlar. Tuende. Hapa ni sehemu ya kukaa tukala, sehemu ya kulia. Burası da adı var kendi yok mu diyelim. Kendi var adı yok mu? Hani bizde de olur ya salon. Sadece misafirden misafir açılır. Vallahi ben defalarca gördüm. Bir kere burada yemek yedik Rahmalarla. Onun dışında yer sofrasında oturmayı tercih ediyorlar. Ama böyle güzel bir köşe yapmış kendini. Bazen burayı açık büfe olarak da kullanıyor. Buraya diziyor yemeklerini. Biz buradan alıyoruz. Ondan sonra yer sofrasında yiyoruz. Yes, tuende. Okay. Hapa nini? Hapa ni sehemu ya ukumbini, kukaa, ukarest, ukaangalia TV. Sometimes Pumzika.
kulala. Saa nyingine tunakula hapa. Saa nyingine tunasona cherehani. Kila kitu. Burası evin yaşam alanı, yani oturma odası diyebiliyoruz. Televizyonumuzu izliyoruz diyor. Uyuyoruz, dikiş dikiyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hayatı burada yaşıyoruz diyor. Rahman'ın evini gördük. Birazdan bizim için hazırladıkları sofra var. O sofraya hep birlikte oturacağız. Arkadaşlarımıza Rahman'ın harika sürprizleri var. Birazdan o sürprizleri göreceğiz. Tüende. Mama Rahma küçücük evinde kendisine tüm mahalleyi kucaklayacak kocaman bir dünya kurmuş. Bunu nasıl başardığını sorduğumuzda şaşırıyor. Çünkü onun için her şey tam da olması gerektiği gibi. Evet, Rahma'yla oturduk. Neler yaptık? Rahma bize ne sürprizler hazırlamış. Şimdi size onları göstereceğim. Burada zaten biliyorsunuz bu sürpriz değil. Boko bokomuz, yani keşkeğimiz hazır. Onu kapatıyorum. Bence asıl sürpriz burada. Arkadaşlarımın çok hoşuna gideceğini biliyorum. Menemen. Evet, Rahma menemen yapmayı biliyor. Bizim çok sevdiğimizi de biliyor. Ve çapati ile mükemmel bir ikili oluyor. Çapati de burada. Böyle. Birazdan çapati ile menemeni birlikte yiyeceğiz. Burada da tabii ne var? Bir Swahili sofrasının olmazsa olmazı balık var. Balık, çapati, menemen ve boko boko. Bir tane daha güzel bir sürpriz var. Bize burada çay bardaklarıyla termosta çay hazırlamış, hem de Türk çayı. Arkadaşlarımızla hep birlikte içeceğiz. Rahma, unasema Uturuki. Karibuni kula. Kula. Karibuni kula. Tunakukaribisha nyote kula tayari. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Njooni inşallah. Hep birlikte yemeğe buyurun, gelin yiyelim diyor. Buna en çok Fatih Bey sevinecek. Karibu çakula. Karibu. Serap Hanım, sana teşekkür edeyim mi? Şunu versene. Oo. Buyurun. Tamam. Abla menemen böyle attı böyle var. Sana menemen. Tabaklar. Tamam. Ne? Çok güzel. Harika. Anlaşılma çok güzel. Yani güzel. Muhteşem. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mikro boko. Harika. Gerçekten de bizim keşkeğimize çok benziyor. Aynısı, şu kadar farklı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hem yüz Afrika'da doyurduk. Allah-u Teala da seni her tarafta doyursun. İnsanlarla bağ kurmanın en kolay yolu, onları aynı sofranın etrafında toplayabilmektir. Tıpkı bugün Rahman'ın bize yaptığı sürpriz gibi, onların yemeklerini de sofraya dahil edebilmektir. Mama Rahma, pişirdiği menemen ve demlediği Türk çayıyla, Ubuntu felsefesinin ismini bilmese de, onu yaşıyor ve yaşatıyor olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Kuveyt Türk sundu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.